Filimizin ayaklarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Birer tane örmüştüm ben. Birer tane de sizlerle öreceğim. Ön ayakları arka ayaklarından daha uzun. Ölçüleri de farklı. Öncelikle sihirli halkamı oluşturup ön ayaklarıyla başlıyorum. Halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamı kapatıyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Her sık iğnemin içine ikişer adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sıra başlangıcıma gelmiş oldum. Şimdi arkadaki ipi öne alıp 3. sıraya geçiyorum. Burası benim sıra başlangıcım oluyor. 3. sırada bir tek bir çift yapıyoruz. İlk ilmeğe tek, bir sonrakine çift batıyorum. Bir tek, bir çift. Bu sırayı da bir tek bir çift yaparak sıramın sonuna geliyorum. 18 tane sık iğnem olmalı. 4. sıraya geçiyoruz. Yine ipimi öne alıp sıra başlangıcımı ayarlıyorum. 4. sırada 2 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 bir sonrakine çift batıyorum. 2 tek bir çift. Sıramın sonuna kadar 2 tek bir çift yapıp devam ediyorum. Sıramın sonunda 24 adet sık iğnem olmalı. 4. sıramın sonuna geldim ve ip değiştireceğim. Açık renk pembeye geçeceğim. Son sık iğnemi koyu renkli pembe ipimle alıyorum. Renk değiştirirken ipimi açık renk pembe iple çıkartıyorum. Evet. Burada 24 tane sık iğnem oldu. Şimdi bilo yöntemiyle, yani arka ilmeklerinden örerek 24 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Bu sırayı arka ilmeklerinden örüyoruz. Ve pembe renkli ipimize geçmiş oluyoruz. Sürekli arka ilmeklerini örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna gelmiş oldum. Şimdi 2 sıra 6 ve 7. sıraları pembe renkle örüyorum. Artık normal tüm sık iğneyi bütün haliyle alıyorum. Ve 24 tane sık iğneyi 6, 7, yani 2 sıra bilodan sonra 2 sıra düz örüyorum ve sıra başlangıcıma geliyorum. 8. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 tane tek örüp bir tane eksiltiyorum. 2 tek eksiltirken yine 2 tane sık iğnenin ön kanatlarını alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve eksiltmiş oluyorum. Burada 2 tek bir eksilti yapıp sıra başlangıcıma geliyorum. 18 tane sık iğnem kalacak. 1 2 tek, şimdi eksiltiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 9. sıraya başlıyorum. 9. sırada 4 tek bir eksilti yapıyorum. 1 2 3 4. Bir tane eksiltiyorum. Sıramın sonunda 15 adet sık iğnem olacak. Bu sırayı da 4 tek bir eksilti yaparak tamamlıyorum. 10. sıraya geldik. 10 ila 21. sıralar arasını 12 sıra
azaltma yapmadan düz bir şekilde örüyorum ve sıramın başlangıcına geliyorum. Burada azaltma yapmıyorum. 12 sıra düz bir şekilde örüp ayağımızın şu kısmını bitiriyoruz. 22. sıraya başlıyoruz. Burada 3 tek bir eksilti yapıyorum. 1 2 3 bir tane eksiltiyorum. Bu sırayı da bu şekilde 3 tek bir eksilti yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 12 adet sık iğnem kalacak. 12 sıra ördüm, bitirdim. İçini boncuk elyafla doldurdum. Şu ağız kısmına fazla boncuk elyafları doldurmadım. Diktiğimizde ayak havada kalmasın diye. Şimdi ağız kısmını kapatıyorum. Karşılıklı 2 tane sık iğneyi alıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde uç kısmını da kapatıp ayaklarını bitiriyoruz. Dikmek için bir miktar ip bırakıyorum. Arka ayaklarıyla devam ediyorum. Koyu renk pembe ipimi aldım. Sihirli halkamı oluşturdum. Halkamın içine yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Her sık iğnemin içine ikişer tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi sıra başlangıcına geldim ve 3. sıradayız. 3. sırada bir tek bir çift yapıyorum. 18 tane sık iğneyi çıkarıyorum. 3. sıra bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 4. sıraya başlıyorum. Burada da 2 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3. ilmeğimi çift batıyorum. Bu sıramı da 2 tek bir çift yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 24 tane sık iğnem olmalı. 4. sıramın sonundayım ve burada renk değiştirmem lazım. O yüzden 4. sıranın son ilmeğinde ipimi koyu renkle çekiyorum ve pembe iple ilmeğimi çıkarıp renk değiştiriyorum. 5. sırada bilo yöntemiyle, yani arka ilmeklerini örüyorum. Yine 24 tane sık iğnem var. Bunları bilo yöntemiyle örüyorum. Altıncı sıraya başlıyorum. 6 ve 7 2 sıra artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 6 ve 7 2 sıra düz örüyoruz. 8. sıraya başlıyorum. 8. sırada 2 tek bir eksilti yapıyorum. 1 2 3. ve 4. ilmeklerin ön kanadını alıp eksiltiyorum. Bu sırayı 2 tek bir eksilt yaparak sıra başlangıcıma geliyorum. Sıramda 18 tane sık iğnem olmalı. 9. sıraya başlıyorum. 9. sırada 4 tek bir eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 bir sonraki 2 ilmeğin ön kanatlarını alıp eksiltiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramda 15 tane sık iğnem olmalı. 10. sıraya başlıyoruz. Artık azaltma yapmıyorum. 9 sıra düz bir şekilde örüp arka ayaklarını da bitiriyoruz.
9 sıra örüyorum ve bitiriyorum. 9 sıra ördüm. İçini yine boncuk elyafla doldurdum. Şimdi karşılıklı uçlarını birleştirip sık iğne ile kapatıyorum. Ve arka ayaklarını da bitirmiş olduk. Dikmek için yine bir miktar uzunca ip bırakacağız. Evet, arka ayaklarımız da bitti. Filimizin kulaklarıyla devam ediyoruz. Yapacağımız ölçüde 2 adet açık pembe, 2 adet de koyu pembe öreceğiz. Ben bir tane ördüm, bitirdim. Koyu pembemi de ördüm. Şimdi açık pembe ile devam edeceğim. Size tavsiyem öncelikle koyu pembeleri örmeniz gerekir. Çünkü açık pembe ile bir sıra sık iğne geçip iki kulağı birleştireceğiz. O yüzden ipinizi koparmamış olursunuz. Açık pembe ile devam etmiş oluruz son sırayı. Yine her zamanki gibi sihirli halkamı oluşturuyorum. Halkamın içine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Yine her sık iğnemin içine ikişer adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İkinci sırayı bitirmiş oldum. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Sıra başlangıcımı belirlemek için ipimi öne aldım. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonunda 18 adet sık iğnem olmalı. Dördüncü sırama başlıyorum. Yine sıramı belirlemek için ipimi öne alıyorum. Bu sırada da iki tek bir çift yapıyoruz. 1 2 üçüncüye çift batıyorum. 2 tek bir çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonunda 24 adet sık iğnem oluyor. 5. sırama başlıyorum. 5. sıramda da 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3. Bir sonrakine çift batıyorum. Bu sırayı da 3 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Sıramın sonunda 30 adet sık iğnem oluyor. 6. sırama başlıyorum. 6. sıramda 4 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 bir sonrakine çift. Bu sırayı da 4 tek bir çift yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 36 adet sık iğnem oluyor. 7. sırama başlıyorum. 7. sıramda da 5 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bir sonrakine çift batıyorum. Bu sırayı da 5 tek bir çift yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 42 adet sık iğnem oluyor. 8. sırama başlıyorum. 8 ve 9 bu iki sırayı artırma yapmadan düz bir şekilde örüyorum ve sıra başlangıcıma geliyorum. Bu iki sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Açık pembe olan kulağı da bitirdik. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. İkisinin de tersleri iç içe bakacak. En son pembe ipin koparttığım yerdeki sık iğneye, açık pembe ipin önündeki sık iğneye batıyorum. Daha sonra da koyu pembenin sık iğnesine batıp çekiyorum.
Şimdi sırayla sayılarımız aynı olduğu için hep denk gelecek. Bir açık pembe, bir koyu pembe batıyorum. Çevresinde sık iğneyi dolaştırarak birleştirmesini de yapıp bitireceğiz. Bir açık, bir koyu birlikte alarak örüyorum. Sıramın sonunda uzun bir ip bırakacağım. Kulaklarını dikmek için. Bundan sonraki videomuzda bütün parçaları birleştirip filimizi tamamen bitireceğiz. Bu şekilde karşılıklı sık iğne yaparak örüyoruz.